Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi değerli metallere bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşte önemli bir direnç bölgemizi kırdık. 33.40'ın üstüne atarak yukarıda 34.86, 34.45'e kadar burada yükselişlerin devam etme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak aşağıda 32.93 altında kapanışlar almaya başlarsak burada bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleriz ve minimum 32.12, 31.80'lere kadar bu minimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkar. Maksimum ise 30.97, 30.68'i takip ediyor olacağız. 30.68 altındaki hareketler düzeltmeden daha güçlü satıcıların geldiğini ve tekrar aşağıda 29, 28, 74'lere kadar düşme ihtimalinin gündeme geleceğini bize gösterir. Ancak yukarıda tabi bu 34.87 üstünde hareketler almaya başlarsak burada bir çanak formasyonunun da aktif olduğunu söyleyebileceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu 34.87, 34.45 bölgesi çok önemli olacak. Aşağıda ise bu verdiğim seviyeleri maliyetinize ve risk algınıza göre stop olarak kullanabilirsiniz. Buradan düşük zaman dilimlerine geçip şu son yükselişe esas aldığımızda ise 32.76, 32.58 minimum düzeltme sınırımız olarak düşük zaman dilimlerinde karşımıza çıkıyor. Burada aynı zamanda şu direnç bölgesini kıran alımların geldiği seviye bakın gene 32.93'te. Burada yakın stoplu işlem yapmak isteyenler 32.93 ve altında 32.58'leri takip edebilirler. Ancak şu kırılım sebebiyle işleme girmiş olanlar da bakın şu tepede oluşan konsolidasyon alanını takip edecek. 33.53 desteği kırılacak olursa daha düşük seviyelerdeki stopların riskini almak istemeyenler bu bölgede de gene stop olabilirler. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında da hatırlarsanız şu düşüş sürecinde dahi 2858-2832 bölgesinde dahi bir düzeltmenin geldiğini söyleyemiyoruz demiştik. Dolayısıyla tepede yatay bant hareketi takip edildi. Son olarak da 2880'den aldığı güçle şu bir önceki tepeyi geçmiş durumda. Dolayısıyla burada şu bir önceki direnci kıracak kadar güçlü alıcılar 2880'den geldiği için bu bölgenin altına indiği takdirde stop olmamız gerektiğini lütfen unutmayalım. Bu kırılım gelecek olursa aynı zamanda burada bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz ve 2815'lere kadar minimum düzeltme olarak kabul edilir. Maksimum düzeltme sınırımız ise aşağıda 2726-2700'den geçiyor. Bu bölge korunduğu sürece sorun yok. Şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Ancak 2700'lerin altında hareketler alacak olursak her ne kadar bir ara destek bölgesi olarak 2630-2600'leri takip etsek de burada ana beklentimiz bir önceki bu 2500'lere doğru satışların devamı olacaktır. O nedenle bu 2880 ve altında 2830'lar kırıldığı takdirde bu tarz bir risk taşıdığınızı lütfen unutmayın. En azından risk azaltmak sağlıklı olacaktır. Altının düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde bakın gene karşımıza aslında şu direnç bölgesi çok net çıkıyor. 2956-2928 bölgesi. Bu bölgeyi tekrar desteğini kırmadığı sürece bir sorun yok. Fakat burada gelebilecek satışlar 2880'e kadar bir likitte tuzağı olarak kalma ihtimali var. Burayı da gene bir bölge olarak belirleyecek olursak 2895-2880 bölgesi. Bakın bu kırılım öncesinde gene oluşan bir konsolidasyon alanı. Dolayısıyla bu bölgenin altında artık görünüm bozulmaya başlar. O nedenle temkinli olmak gerekiyor. Burada kırılımla birlikte eğer işleme girdiyseniz ve bu verdiğim seviyeler size çok uzak gelirse yani kaldıracınız da yüksek olabilir. Dolayısıyla bu denli uzağa konulan stoplar hesaplarınızı oldukça sıkıntıya sokabilir. Bu tarz yatırım yapmış olan arkadaşlar da bakın şu tepe bölgedeki konsolidasyon alanını takip edecek. 2976 altındaki hareketler 2880'lerin de kırılma ihtimalini taşıdığı için 2976 altındaki hareketleri stop için kullanabilirler. Ancak tabi bu gene sizin risk algınıza göre değişiklik gösterir. 2880'leri de bekleyebilirsiniz.
Şimdi buradan platine geçecek olursak, platinde de bakın şu son yükseliş sonrasında bir düzeltme süreci yaşamıştık. Aşağıda 948-938 bölgesi destek olarak çalıştı. Buradan gelen alımlarda şu an için bir önceki tepe bölgemize, önemli bir direnç bölgesi buraya ulaşmış durumda. 1011-1002 direnci kırıldığı takdirde burada yükselişin devamı beklenebilir, ancak şu düşüş trendini de unutmayalım. Burada ayrıca şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Bakın burada yükselişler gelip şu trend kırılacak olursa bir önceki tepe bölgesi olan gene 1055-1044 kırılmadığı sürece şurada bir likitte tuzağı atabilir. Dolayısıyla bu kırılımlara aldanıp alıcı olursanız mutlaka düşük kaldıraçla işlem yapmanız gerekiyor. Burada düşük kaldıraç dediğim zaman 1'e 10 kaldıracı 1'e 2, 1'e 3'e çekmekten bahsetmiyorum. Sonuçta spotta işlem yapsanız dahi birebir kaldıraç kullanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada kaldıracınızı 1'e 0.50, 1'e 0.30 gibi, yani sermayenizin %30'uyla %50'siyle alım yapmanız çok daha doğru olacaktır. Çünkü bu tarz bir likitte tuzağına yakalanacak olursanız satışlar çok sert gelir ve sıkıntılı bir süreç yaşatabilir. O nedenle dirençler kırıldıkça parça parça kademeli almak çok daha sağlıklı olacaktır. Önümüzdeki günlerde 1011, 1002 direnci kırılıyor mu? Bunu takip edeceğiz. Kırılması durumunda da şu düşüş trendinin üstüne atacak mıyız? Bunu kontrol edeceğiz. Ama dediğim gibi burada bir likitte tuzağı oluşabileceğini unutmayalım. Aşağıda ise destek olarak 970-964 bölgesini takip edeceğiz. Burada satışlar 955'e kadar devam edebilir. Sonuçta bakın bu bir önceki tepe bölgesine ulaştıran güçlü alımlar 955 seviyesinden gelmiş durumda. Kısacası burada 955 kırılmadığı sürece aslında herhangi bir sorun yok. Bunun da altında aşağıda bu 900'lerden gelen yükselişin maksimum düzeltme sınırı olan 948-938 bölgesi var. Gene bu seviyeleri stop olarak kullanabilirsiniz risk algınıza ve maliyetinize göre. Bu aşamada düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de şu son yükselişin bir analizini yapmamız gerekecek. 991-986 bölgesi düzeltmenin başladığını bize gösterir. Bu destek bölgesi korunduğu sürece burada bir düzeltmeden dahi bahsedemiyoruz diyeceğiz. Bu kırılım sonrasında minimum 977-975'e kadar düzeltme gelir. Maksimum ise yine bu 955 karşımıza çıkıyor. 959-955 bölgesine kadar olan satışlar düzeltme olarak kalacaktır ve tekrar yükselişe geçiyor diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Biraz daha geniş açıdan baktığımızda da şurada artık bir yatay bant oluşumu daha da net gözüküyor. Yukarıda 1011 geçilmediği sürece yükselişten, aşağıda da 938 kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle bu yatay bandın korunması durumunda aşağıda 986 altında kapanışlar gördüğümüzde tekrar 930-940'lara doğru satışların devam etme ihtimali güçlenmiş olacağı için risk azaltmak daha sağlıklı olacaktır. Şimdi buradan Palladium'a geçecek olursak, Palladium'da da uzun zamandır şu yatay bandı takip ediyoruz. Aslında yukarıda 1250-1216, aşağıda ise 830-809 destek direnç bölgeleri korunduğu sürece şu yatay band fiyatlaması yapılabilir. Burada da yakın zamanda bakın şu alanı 902-885 bölgesini destek olarak çalıştırdı. Bu gene şu gelen yükseliş sürecinin düzeltmelerine baktığımızda bir ara destek bölgesi olarak aslında karşımıza çıkıyor. Bu bölge kırılacak olursa tekrar satışlar aşağıda 830-809 bölgesine kadar devam edebilir. Ancak burada da bakın şu son yaşanan düşüşler bu bölgeden destek bulup bir tepki sürecine girdi ve bu destek bölgesi korunduğu sürece 885 altında kapanışlar almadığımız sürece bu tepkiyi takip ediyor olacağız. Yukarıda 1120-1094'e kadar olan satışlar gene şu son düşüşün tepkisi olarak kalacaktır. Ancak 1120 üstünde kapanışlar alıyorsak tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve tekrar yukarıda 1250-1216 direncini takip ediyor olacağız. Bu noktada Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu düşüş sürecini analizini yapmamız gerekir. Burada 935-928 kırıldıktan sonra bir tepki sürecine girdiğimizi söyledik ve minimum 962-955 bölgesini gene belirlemiştik. Bu minimum tepki sınırını kırdı. Aynı zamanda bakın şurada bir
konsolidasyon alanı da oluştu. Kırılım sonrasında tekrar bu bölgeyi bu sefer destek olarak çalıştırıp şu an yükselişe geçmeye çalışıyor. Daha henüz bakın bir yükseliş başladı diyemiyoruz. Yukarıda 985'in üstünde kapanışlar almamız gerekir. Burada önümüzdeki günlerde 985 üstü hareketler alacak olursak 1016 maksimum tepki sınırı olarak karşımıza çıkar. 1035-1028'de bir ara direnç bölgemiz olsa da ana beklentimiz 1073-1060'lara kadar bu yükselişin devamı olacaktır. Ancak tabii öncelikle yukarıda 985 üstü kalıcı oluyor muyuz? Bunu takip ediyor olacağız. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak Brent petrolde de şu yatay bandı takip ediyorduk. Burada yeni oluşan diplerin bir önceki dibin üstünde oluşması alıcıların güçlenmiş olabileceğini gösterir demiştik. Fakat yukarıda 71.43'ün geçilmesi gerekiyordu. Şu an için bakın buradan tekrar bir satış aldık fakat alıcıların hala güçlü olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada 71.43 üstünde kapanışlar almaya başladığımızda minimum tepki sınırı 73.64, 73.15 olacak. Maksimum ise 77.20, 76.80'lere kadar olan yükselişler gene tepki olarak kalacaktır. 77.20 üstü hareketler tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini ve tekrar 82.5'ların gündeme geldiği bir süreci gösterir. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.